Merhaba arkadaşlar, ben Bekir. Bu videoda harita oluşturmayı, şehir oluşturmayı ve şehrin merkezine eklenecek ekipmanların nasıl ekleneceğini vesaire gibi konuları işledik. Videonun sonunda sizin de böyle bir haritaya sahip olacaksınız. Haritayı bitirmiş olacaksınız. Beğendiyseniz arkadaşlar şimdiden beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videoya geçelim arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Öncelikle bu karakterin durumunu düzenleyerek başlayacağız. Şuradan rotasyon ayarını 85 yapalım. X ekseninde. Y ekseninde de 0.7 yukarı çıkartacağız. Bu sayede sahnede tam olarak oturmuş olacak. Şöyle bakalım. Ondan sonra arkadaşlar buradan Assets'ten Import Package Environment. Burada Environment var. Bunu seçip aktarıyoruz. Buradan en altta zaten kendisi otomatik seçmiş. Bunları import edelim. Aktarma işlemi bitti arkadaşlar. Şimdi Asset Store'a gireceğiz. Buradan Medieval Buildings diyelim. Buildings yazdım. Şuradan bir araştıralım. Şunu bir tam ekran yapayım ben. Şuradan tabi price'ı sıfırladık mı? Daha rahat bulabiliriz. 16 tane çıktı. Şuradan üstteki Low Poly Medieval Buildings'i seçeceğiz. Buradan import edelim bunu. Sizde download çıkacaktır. Ben de az önce indirdim zaten. Hepsini seçelim. Import diyelim arkadaşlar. Aktarma işlemi bitti arkadaşlar. Buradan küçültüp sahneye döneyim. Buradan sahneme dönüyorum öncelikle. Şurada prefab klasörü yokmuş bende. Prefab'ı açayım. Ya da bir yere kayboldu. Çok önemli değil zaten. Şu anki prefab'lar bizim en son halimiz. Kullanacağımız en son hali. Prefab. Şuradan player'ı prefab klasörüne attık. Kamera sabitleyicimi attım. Ve ondan sonra ne lazım olacak? Diğerleri pek lazım değil. Kamerayla player lazım şu an. Bunları prefab'a alalım. Onlar lazım olacak bize. File'dan New Scene diyeyim. Kaydet diyeyim buna. Yeni bir sahneye geçtik şimdi. Ayrıca burada iki tane de assetimiz var. Diğer kısımda burada Environment standart assetin içine atmışım. Buradan Game Object, 3D Object, bir tane Terrain oluşturalım. Terrain bizim haritamız olacak. Şöyle mouse'la yaklaşayım birazcık. Şimdi buradan arkadaşlar bu yükselti Paint Fade dediği kısma gelelim. Burada Y ekseninde şunu eksi 100'e gönderelim öncelikle. Eksi 100'e gönderdim. Sonra height kısmına 100 dedim. Flatten dediğim zaman 100'e kadar bir yükselti oluşturmuş oldu bana. Yükseltimi 100'e sabitlemiş oldu. Ondan sonra hızlı bir şekilde haritamı düzenleyeceğim. Tabi size şeyi göstermem lazım önce. Buradan Paint Texture'a gelelim arkadaşlar. Edit diyelim. Add Texture. Buradan bir tanesini seçelim. Şuradan mesela ne diyebiliriz? Grass diyebiliriz. Bir çimen ekleyelim. Buradan seçtik. Buradan Add dediğimiz zaman bu şekilde terrain seçili olduğu için hepsine birden çimen eklemiş olduk. Ondan sonra yükselti ayarlarını hızlı bir şekilde yapalım.
Şimdi arkadaşlar ben haritamı böyle bir şekilde oluşturdum. Ondan sonra su ekleyeceğiz. Ve buradan Water'a gelelim. Oraya nasıl geleceğiz? Şöyle. Standart Asset. Ondan sonra Environment. Çevre demek zaten. Şuradan Water 4. Prefab. Burada Water Advanced varmış. Onunla uğraşmayalım. Water Basic. Prefab. Water Basic Daytime. Bunu sahneye bir atalım arkadaşlar. Ondan sonra bir reset çektik. Resetledikten sonra buradan scale'ini ayarlıyoruz. 100 diyelim. Z eksenine de büyük bir şey olması gerekiyor. 500 diyelim. Buraya da 500 yazalım. Ondan sonra tutup bunu haritayı ortalamamız lazım biraz. Şöyle x, y eksenlerini de sürükleyeyim. Ondan sonra bunun y'sini bir 0 yapalım. Bakalım ne olacak. Tabi bu scale'iymiş. Şuradan pozisyondan -1 yaptık mı? Bu şekilde bir şey gözükecek. -1 bizim için güzel görünüyor. Böyle kalsın şimdi. İkinci ayarları yaparız. Şuradan Asset'e tıklayalım. Nerede? Prefab'larım buradaymış. Prefab'ımı attım. Tabi nereye gitti? Gitmedi. Şuradan player'ımı attım. Bir resetleyeyim. Şöyle sahnede biraz yukarıda da olursa olur, sıkıntı yok. Sahneye düşsün de fark etmez. Main kameramla ilgili bir ayarım var mıydı? Ona bir bakayım. Bir başlatalım bakalım kamerayı algılayacak mı? Tabii ki algılamadı. Sizde daha aşağıda gözükebilir. Şuradan bir kamerayı sileceğiz. Şu diğer kameramızı atalım. Böyle başlatalım bakalım. Bu şekilde bayağı da yukarı eklemişiz. Tam ekran yapayım. Böyle bir haritamız oluştu. Şunun bir ince ayarını yapalım. Y ekseni bizim zemin 1 diyelim. X orada dursun. Bu şekilde başlatalım. Tamam, zeminin üstünde şu anda. Herhangi bir sıkıntı var mı? Yok. Haritamız da güzel. Şimdi player'ıma çift tıklıyorum. Biraz yaklaştırayım. Oraları burada low poly building'lere ekleyeceğim. Hızlı bir şekilde onları da ekleyelim.
arkadaşlar böyle bir köy oluşturmuş olduk. Buradan bütün evlerimi seçip onlara rigid body eklemem lazım. Şu house'ları seçtim mesela. Box collider ekledim. Ondan sonra rigid body ekledim. House 1'e de aynı şekilde yapayım. Hepsini aynı şekilde yapacağız arkadaşlar. Tek tek rigid body ve box collider ekleyelim. Oyunu başlattığınızda arkadaşlar şöyle bir sorunla karşılaşacaksınız. Bu evleri üstüne geldiğimde box collider olduğu için içinden geçemeyeceğim ama rigid body'yi kinematik yapmadığımız için bu şekilde karakterimiz evleri sürükleyebilecek. Rigid body'lerin hepsinde kinematik yapmanız gerek aynı şekilde. Gerekli ayarlamaları yaptıktan sonra böyle bir sahne oluşturmuş olacağız arkadaşlar. Etrafa ben kale ekledim. İç kısımlarında da evleri de tek tek döşedim falan. Onların üstüne rigid body ekledim. Box collider ekledim. Bazı binalar şuradaki gibi havada kaldı. Olur, onları ekleriz. Düzenleriz. Sıkıntı yok. Binaları kopyalarken hani birine rigid body eklersiniz. İşte box collider eklersiniz. Ondan sonra onu kopyalarsanız daha rahat olur sizin için. Bu şekilde farklı farklı grafikler de hoş durdu sanki. Tam da çağa uygun bir grafik elde etmiş olduk. Bu videoluk buraya kadar arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olmadıysanız abone olabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.